Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da maaşı yetmediği için sosyal yardım alan Türk karı kocanın 18 ay hapis cezası aldığı açıklandı. Peki diyeceksiniz ki sosyal yardım alıyor, maaşı yetmiyor. Neden hapis cezası? Bakın. Hemen detaylarını açıklıyorum. Türk karı koca 2016-2017 yıllarında toplam 45.000 euro yardım aldı. Ancak yapılan incelemede çiftin 11 tane banka hesabının olduğu ve bu banka hesaplarında toplam 500.000 eurolarının olduğu ortaya çıktı. Olay yargıya taşınıyor, mahkeme süreci yapılıyor ve bunun sonucunda da 18 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Suçlamaların odağındaki aile Almanya'daki inşaat işçisi kardeşlerinin isteğiyle bu hesapları açtığını söylüyor. Bu hesaplara giren para ile ilgili hiçbir fatura olmadığını söyleyen aile babası fatura istenmesi gerektiğinden haberi olmadığını söylüyor. Ayrıca 3 çocuğuyla beraber sosyal bir konutta yaşadığını, eğer 500.000 euro olsaydı 3 çocuğum aynı odada kalmazdı dedi. İfadeler hakimi ikna etmedi. Mahkeme usulsüz yardım almaktan adamı 18 ay, eşini ise 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca almış olduğu 45.000 euronun da geriye ödenmesine karar verildi. Ayrıca çiftin vergi beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 400.000 euroluk vergi cezası ile de karşı karşıya olduğu bildirildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben hep anlatıyorum, beni takip edenler bilir. Avrupa'da Avrupa'nın bütün ülkelerinde şöyle bir şey var. Halk sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vaziyette. Evet, halk sosyal yardım dilencisi. Maaşlar düşük, sosyal yardım. Kira yüksek, sosyal yardım. Çocuk, sosyal yardım. Ama vergiler yüksek. Maaşlardan da brüt olarak ciddi oranda kesintiler var. Şimdi bu olayda belli. Mahkeme diyor ki senin bankada 500.000 euro param var ama benden geliyorsun sosyal yardım alıyorsun. Bile bile, göz göre göre değerli izleyicilerimiz lades denmiş burada. Sosyal yardım kimlere verilir? Geçinemeyenlere, ekonomik olarak almış oldukları maaş yetmeyenlere ya da işsizlere verilir. Sen 45.000 euro kadar parayı alıyorsun. 11 tane banka hesabın olduğu ortaya çıkıyor. Kimin olursa olsun, senin ya da kardeşinin, hiç önemli değil. İfadesinde diyor ya kardeşimin. Hiç önemli değil. Evrakta ne yazıyor? Bu hesap kimin? Buna bakılır. Amcaymış, kardeşmiş, dayıymış, onun parasıymış, bunun parasıymış. Bunların hepsi geçersiz. Aman siz olun. Kendinizi uyanık sanmayın. Sizden de daha uyanıklar vardır. En çok başına bu olaylar gelenler de kendilerini uyanık sananlar. Sosyal yardım, eğer ihtiyacın varsa, paran yoksa alırsın. Paran varsa, 500.000 euro gibi büyük bir paran varsa kalkıp sosyal yardım alman bana göre doğru bir yaklaşım değil. Ne dedik? Sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Öyle bir sistem kurmuşlar ki seni devlet mahkum alıyor, esir alıyor. O yardım bu yardım adı altında ama düşük maaş veriyor. Emekliler kan ağlıyor Avrupa'nın her noktasında. Almış oldukları emeklilerle pek çok kişi geçinemiyor. Emekli maaşıyla geçinemiyor. Onun için biz diyoruz ki insanca yaşayacağı bir emekli maaşı ver ama sosyal yardım verme. Sen 500-600, hadi 1000 euro emekli maaşı veriyorsun. Adamın ev kirası 500-600 euro. Ne yiyecek? Hangi faturayı ödeyecek? Yine senin kapına geliyor. Ne oluyor? Kölen haline getiriyorsun. Sosyal yardım alanlar sakın bana alınmasınlar. Ben sizden bahsetmiyorum. Ben devletin politikasını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa devletin parasını, sosyal yardımını almakta bir sorun yok ki. Alanda bir sorun yok ki. Sistem bozuk. Ben onu anlatıyorum. O nedenle lütfen beni yanlış anlamayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da İşsizlik Kurumu bir açıklama yaparak yaz aylarında tatile gidenleri çok yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. İşsiz olan ve somajda olan, yani işsizlik parası alanlara
şunu söyledi. Eğer 35 günden çok yaşamış olduğunuz yeri terk edip tatile giderseniz sizin almış olduğunuz işsizlik maaşını kesebiliriz dediler. Bakalım detaylar neler. Somajlı olup tatile gidenler çok dikkatli olsun. Fransa'da İşsizlik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre yaz tatiline çıkacakların muhakkak kurumu tatil süreleriyle ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Buna göre Somaj'daki bir işçinin yıllık tatilinin en fazla 35 gün ile sınırlandırıldığı belirtilirken 6 günden fazla oturduğu yerden ayrı kalacakların kurumu bilgilendirme zorunluluğu bulunduğu ifade ediyor. Yani 6 günden fazla ikametgahını terk edip başka bir yere gideceksen bununla ilgili olarak işsizlik kurumunu haberdar etmen gerekiyor. Tatil tarihleri konusunda kuruma bilgi verildiği takdirde bu süre zarfında iş ve işçi bulma kurumundan herhangi bir randevu mektubunun kendilerine gönderilmeyeceği belirtildi. İzinsiz bir şekilde tatile çıkacakların ise maaşlarında kesinti yapılabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Şimdi 6 günden fazla eğer yaşamış olduğunuz şehri terk edecekseniz işsizlik kurumuna başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben şu tarihte şurada olacağım diye. En fazla 35 gün. 35 günü geçmesi halinde şunu diyorlar, düşünüyorlar. Bu adam 35 günden fazla tatil yaptığına göre cebinde parası var. Onun maaşını keselim diyorlar ve diyecekler. O nedenle Fransa'da yaşayan ve Somaj'da olan, yani işsizlik parası alan vatandaşlarımızın bununla ilgili işsizlik kurumuna haber vermesi gerekiyor. Aman siz olun, sakın ihmal etmeyin. Aksi halde maalesef üzücü bir olayla, yani maaşınızın kesintisiyle karşılaşabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç'te çok radikal bir karar alındı. Bundan sonra polis vatandaşın cep telefonuna el koyup kullanmış olduğu WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger gibi programları kontrol edebilecek. İsveç hükümeti büyük şehirlerdeki çete bağlantılı şiddet artışını sınırlamak amacıyla polise cep telefonlarından verilere erişmesi için daha fazla yetki vermeyi planladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde suç gündemin üst sıralarında yer alırken polisten alınan bilgilere göre bu yıl 25 kişi hayatını kaybederken 180 silahlı saldırı olayı yaşandı. Hükümet Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan konuşmalar da dahil olmak üzere polise mobil iletişim verilerine erişmek için daha fazla yetki vermek istediğini açıkladı. İsveç İçişleri Bakanı yapmış olduğu basın toplantısında toplumun suç şebekelerine yönelik saldırısı, daha fazla polis, daha sert cezalar ve polise çete suçlarıyla mücadelede daha fazla araç verilerek devam etmeli ve devam edecek dedi. Komisyon veri depolama yasasının en geç 2023 yılına kadar nasıl değiştirileceği konusunda hükümete rapor sunacak. Değerli izleyicilerimiz, devletler suç örgütleriyle, suçlularla mücadele etmek için şu anda teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Özellikle cep telefonlarındaki WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram gibi programların bazı suç örgütleri tarafından daha yoğun olarak kullanıldığını tespit eden polis bununla ilgili olarak hükümetten yetki istedi değerli izleyicilerimiz İsveç'te. İsveç hükümeti de suçlularla mücadele edebilmek için buna onay verdi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yasa tasarısı meclise gelecek ve oylanacak. Değerli izleyicilerimiz, aslında bizler hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu telefonlar insanların aynı zamanda bir organı haline geldi. İkinci beyni oldu. Bana göre bu telefon insanların ikinci beyni. Çünkü düşündüklerimizi yazıyoruz. Gördüklerimizin fotoğrafını çekiyoruz, videolarını yapıyoruz. Bunun yanı sıra insanlarla, kimlerle konuşuyorsak da çevremizde o insanlardan oluşuyor demektir. O nedenle istihbarat örgütleri bu cep telefonlarındaki programları, yazışmaları, fotoğrafları, videoları çok yakından takip ediyor.
İsveç'teki bu konu değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde tekrardan gündeme gelecek ve şu olacak. Polis birinde ilgili bir şüphe varsa hemen cep telefonuna el koyacak ve cep telefonundaki verileri depolayacak, polisin kendi bilgisayarına aktaracak, orada yedekleyip sonra tek tek hepsini kontrol edecek. Nereye gitmiş? Lokasyon açık, cep telefonlarında görecekler. Kimlerle konuşmuş? Arayanlarda kayıtlı. WhatsApp'ı açacak. Kimlerle ne yazışmış? Hangi fotoğrafı, hangi videoyu göndermiş? Bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz artık şunu söylememiz mümkün. Hiç kimsenin yeryüzünde cep telefonu kullanan hiç kimsenin bir mahremiyeti söz konusu değil. Artık bütün bilgilerimize birileri tarafından ulaşılıyor. İşte İsveç bunu legalleştiriyor, yasaya oturtuyor. Bundan sonra en ufak bir suç veya da suçlu ile ilgili bir şey olduğunda polis cep telefonunu ver diyecek, alacak, cep telefonundaki verileri depolayacak, inceleyecek. Bu aslında Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa içerisinde bütün devletlere de yol açan bir uygulama. Benzer uygulamalar başka devletler tarafından da gerçekleştirilecek. Mahkeme kararı olmadan değerli izleyicilerimiz bu İsveç'te oluyor. Mahkeme karar aldıysa zaten sizin cep telefonunuza el konulabiliyor. Bunda bir problem yok. Mahkeme kararı var. Ama çıkartılacak olan bu yasa mahkeme kararı olmadan polise böyle bir yetki veriyor. Polis isterse ver cep telefonunu diyebilecek. İşte bu yasa çok çok önemli bir yasa değerli izleyicilerimiz. İsveç'te suçla mücadelede devrim niteliği taşıyor bana göre.